Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Çok yakında spagetti yarnın soft cake'leriyle bir file hırka örmüştük. O hırkanın artan iplerini mutlaka bir projede değerlendireceğimi söylemiştim size. O proje işte böyle. Bu tatlış bluz için artan iplerimi kullanıyorum. Yazlık tiril bir bluz örüyor olacağız birlikte. Bu iplerle beraber bu projede 3 milim tığımı kullanıyorum. Siz de elinize göre, tabii ki ipinize göre tığınızı değerlendirebilirsiniz. Öyleyse motiflerimizi yaparak bluzumuza başlayalım. Ben bu bluzun bir tarafını tamamlayayım. Diğer tarafını yaparken de beraberce bluzu oluşturalım. Ben projemizin bir parçasını hazırlayıp geldim. Bu bir parça için 1, 2, 3, 4, 5 tane gorgeous motif hazırladım. 8 sıralı. İlk olarak motiflerimi örüp birleştirdim. Daha sonra da kenarlarına geçtim. Biz de ilk olarak diğer tarafı için 5 tane motifi örelim. Şimdi şöyle göstermek isterim ki size. Hemen 8 sıra demiştim. Benim 5 motifim 8 sırada örmüş olduğum ip ve tığla 16,5 santime ulaşıyor. Bunu belirtmek isterim. Siz de elinizdeki örmek istediğiniz iple bu sıraya, bu beden için, ki bu beden aşağı yukarı 36'dan 40 bedene kadar uyumlu olacak. Büyük bedenler ilk olarak bir sıra ya da 2 sıra motiflerini fazla örerek başlayabileceği gibi büyütmeye projeyi, aynı zamanda motifi aynı örüp birazdan göstereceğim kısımlarda da büyütme yapabilirler. Videonun sonunda daha net büyütme fikirleri size veriyor olacağım. Toplamda 10 motife ihtiyacımız var. 5'i bir taraf için, 5'i diğer taraf için. Bir tarafınki hazır, diğer tarafınkini de ben bu motifin yapımını burada sizlerle yeniden örmeyeceğim. Sadece bu videonun altına tek renkli örülmüş ve renk değiştirerek örülmüş yapımına ait 2 tane videoyu bırakacağım. Oradan videoları izleyerek dilerseniz bu motifi ya da farklı bir motifi tamamen sizin arzunuza bağlı çalışabilirsiniz. Benim motifim 8 sıra dediğim gibi. Şimdi ilk motifimi örüyorum. Bir tarafın beşlisinin ilkini örüyorum. İkinciyi örerken artık burada bu motifle birleşmeye başlıyorum. Tek tek birleşip uzun bir parça elde edeceğiz. Diğer motifimin de 8. sırasına kadar geldim ama bu sırada bir kenarı açık bıraktım. Son kenarı açık bıraktım ve artık o kenarı bu kenarla birleştirerek ilk 2 motifimizi birleştirmiş olacağız. Bu kenara geldiğimde, köşeye daha doğrusu, bir üçlü grubumu örmüştüm. Bir de zincir çektim. Tığdan çıkıyorum. Burada bitmiş olan motifimin kenarından, köşesinden ilmeğimi çıkartıp bir zincir çekiyorum ve yeniden aynı köşenin, bu köşenin içine diğer üçlü grubumu örüyorum. Tığdan çıkıyorum. Buradaki boşluktan, karşısına denk gelen boşluğun içinden ilmeğimi çıkarttıktan sonra bir zincir çekip 3 tane ikili trabzanımı yine örüyorum. Çıktım tığdan, hemen buraya geldim. Bir zincir çektim. Bu şekilde karşılıklı 2 kenarı birleştirelim.
buradaki diğer son köşenin içine geldiğimde ise oradaki birleştirmeyi yaptığımızda da iki motif birbirine eklenmiş olacak. Hemen buraya geliyorum. Köşenin içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekip bu defa köşede olduğum için tığdan çıkıyorum. Buradaki köşenin içine batıp ilmeğimi buradan çıkarttıktan sonra yeniden bir zincir çekip burada örmüş olduğum ilk trabzanın tepesine batıp kaydırma yöntemiyle çıktıktan sonra ipimi güzelce kitleyip sıkıştırıp kesiyorum. Daha sonra aralarda gizleyeceğim. Bakınız işte iki motifimizi bu şekilde eklemiş olduk. Sırada üçüncü motifim var. Artık anladığımızı düşünüyorum. Şöyle ki bu kenarda yine 8 taneyi bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'deyim. 8'in bir kenarı açık yine. Yine aynı şekilde hemen buradaki köşeden buradaki ilmeğimi geçireceğim. Karşılıklı bu iki kenarı da birbirine birleştireceğim. Diğer iki motifimi de aynı şekilde bu mantıkla 5'e tamamlayacağım. Bu parça 5'e tamamlandıktan sonra şu parça aynı bunun gibi kenarlardaki işlemleri birlikte yapalım. Şurada tekrardan göstermek istersem eğer size 3 tane ikili trabzan hemen karşıyla birleşiyoruz. Bir zincir çekip iki kenarı birbirine bu şekilde ekliyorum. Öyleyse 5 motifi bu şekilde tamamlayıp buluşalım. Başlarken gösterdiğim ip biliyorsunuz az artmıştı dedim bir önceki projelerden. Şimdi bu ip de yeterli gelmedi. Ben de şu kısmında da dikkat ederseniz farklı bir içindeki olan bir renk ama uydurdum, gayet de güzel uydu. Şu ipin şu rengin üstteki grisini kullanıyorum. Bunu belirtmek isterim. O bir miktar çok az bir şey kalmıştı, yetmedi. Tabii sonunda kaç gram gittiğini tartıp ben size mutlaka bittikten sonra söyleyeceğim. Şimdi ben burada yeterli 5 tane motifi ördüm. Yeterli sayıya geldim. Şimdi yapacağım işlem ise her iki taraftan da bir kol tarafı, ki bakınız şurası bizim kol tarafımız, sadece trabzanla, bu tarafta göğüs bölgesine ön kısma gelen taraf bir kafes, bir trabzan bir kafes, bir trabzan bir kafes sırasıyla ilerleyeceğiz. İlk olarak sadece trabzanlı sırayı yapalım istiyorum. 3 sıra sadece bir kenarını trabzan öreceğiz. İlmeğimi çıkartıp geldim. İkili trabzanlar kullanıyorum. Şu köşeye geldiğimde ilk olarak 2 tane ikili trabzan örüyorum. Köşenin içine. Daha sonra trabzanların tepesine birer tane ikili trabzan örmeye devam edelim. İki motifin kesiştiği noktaya geldiğimde ise eliniz şayet sıkıysa burada önerim eli gevşek olmayanlara bu köşeye 2 tane, bu köşeye 2 tane, bu ortaya da bir tane örerek geçebilirsiniz. Ya da bu köşeye 2 tane, bu köşeye 2 tane. Bense bir tane buraya örüyorum. Bir tane bu kesiştikleri noktaya batıp örüyorum. Bir tane de bu köşenin içine örüp öyle geçiş yapıyorum. Bundan sonra bu sıranın sonuna kadar aynı şekilde sadece trabzan örerek devam edeceğim. Bir üst sıraya da birlikte geçelim. İşte beden büyütecek arkadaşlarım için aslında buralarda da benim 3 ördüğüm yere atıyorum 40 beden üstü bir hanımefendi. Tabi burada santimler, ölçüler de çok önemli. Motif ölçümüz aynıysa hemen hemen. Yani verdiğim santimlere dikkate alınız. Benim 3 ördüğüm yere 5, 6, 4 yani büyütmek istediği beden kadar fazla çıkabilir. İlk sıranın sonuna geldiğimde buradaki köşenin içine de 2 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Daha sonra ben her zaman genelde yaptığım gibi bir zincir çekip yükseliyorum. Etrafında döndürüp arkasından ilmeği çıkartıp
yalancı trabzanla dönüyorum. Ve bu defa yine alttaki her bir ikili trabzanın tepesine bir ikili trabzan yapıyorum. Şimdi ben bu işlemi 3 sıra T halinde tekrarlayıp geleceğim. Yani şurayı örüyorum. Şurayı. 3 sıra olarak trabzanlı kısmı, bu kısmı bitirdim. Şimdi diğer ön kısmını örmekte sıra. O da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sırada bitecek. Bunun 9 sırayı önce trabzan, sonra kafes, trabzan, kafes diyerek devam edeceğiz. Onu da birlikte şimdi başlayalım. Bu tarafla işim bitti. Hemen bu tarafını döndürüyorum. Ve şurada bir miktar kullandığım ipten artmıştı. Burayı 10'la başlayacağım. İlmeğimi çıkardım. Tığın üstüne de ipimi aldım. Biraz evvel aynı aşağı kısımda başladığımız gibi köşeye 2 tane ikili trabzan örerek başlıyorum. Ve trabzanların üstüne birer tane ikili trabzan. Buradaki iki motifin kesiştiği yerdeki geçişi de burada yaptığımın aynısını uyguluyorum. Trabzan sıramı öreyim. Yukarıdaki kafes sırasına birlikte geçelim. Bu ilk sıranın sonuna geldim. Aynı diğer sırada olduğu gibi köşenin içine 2 tane ikili trabzanımı ördüm. Yine bir zincir çekip yükseliyorum. Yalancı trabzanla yükseliyorum. Artık kafes örmeye başlayacağız bu sırada. Bunun için de hemen döndürdükten sonra bir zincir çekiyorum. Dibinden geldiğim trabzanı değil, yandaki trabzanın atlayıp onun yanındakine, yani 1, 2, 3.'ye batıp bir ikili trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine yanındakine atlayıp hemen onun yanındakine bir ikili trabzan. Yani bir atla yanına bir ikili trabzan mantığıyla kafeslerimizi kuralım. Bu kafesin üstüne çıkmayı da göstereyim, trabzanlara nasıl geçiyoruz. Daha sonra da devam edelim. Bu şekilde. Kafes sıramın da sonuna geldiğimde birlikte üste çıkalım istiyorum. Hemen son 2 tane trabzanım kaldı. Bir zincir çekiyorum. Atlayıp sonuncuya batıp buradaki son kafesimi de yaptıktan sonra bir üst sıraya, yani yine trabzanlı sıraya geçiyorum. Orada da yapacağım işlem şöyle. Bir zincir çekiyorum, yükseliyorum, etrafında döndürdüm. Yine yalancı trabzanımı örüp arkasını çevirdim. Şimdi bundan sonra bir boşluğa bir alttaki trabzanın üstüne batarak örmeye devam edeceğim. Bir boşluğa ikili trabzan, bir trabzanın üstüne. Bu mantıkla dilediğiniz genişlikte devam edebilirsiniz. Şimdi size hemen benim tamamlamış olduğum parçadaki şöyle önüme alıyorum. Bakınız, bu benim tamamlamış olduğum parça. Benim bu parçam tam olarak 26 santim gelmekte. Bunu bir alt bilgi olarak vereyim. 36'dan 40 bedene kadar da çok büyük bir göğüs bölgesi yoksa şayet gayet uygun olacaktır. Bunu belirtmek isterim. Ama siz tabii ki yine de burada da genişleme yapabilirsiniz. Burada yapabileceğiniz gibi motifleri de büyütebilirsiniz. Aslında bu bluz birçok yerden büyüyebilir. Bunu da belirtmek isterim. Şimdi burayı ben 9 sıra örecektim. Şimdi 8. sıra kafesi de örüp 9'da geliyorum. Çünkü artık 9'daki sıradaki trabzanları örerken iki parçanın birbirine eklenme vakti gelmiş olacak. İkinci parçamı da bitirip geldim. Şimdi ikinci parçayı dediğim gibi 8. kafes sırasına kadar ördüm. Eğer benim bu ilk parçam olmuş olsaydı aynı buradaki gibi 9. kafes sıramı da örüp öyle diğerine geçecektim. Yani burada 9 sıramız var. Şimdi burada kafes sırasında durdum. Çünkü artık buradaki trabzanlarımı örerken karşıdaki parçayla da birleşmeye başlayacağız. İlk olarak sağ ve soldan
bir yer belirledim. Burada bir yaka açıklığını bıraktım. Ben bu yaka açıklığını şöyle yer belirleyicilerle belirlerken 27 santim olarak bıraktım. Siz istediğiniz dekolteye göre daha açık ya da daha kapalı bu kısımda üstünüzde deneyerek yapabilirsiniz. İlk olarak bir trabzan örerek yalancı trabzanımı şöyle döndüreyim. Karşı tarafla birleşmeye başlıyorum. Buradan tığdan çıkıyorum. Hemen şöyle biraz daha kadrajı yakınlaştıralım. Tığdan çıkıyorum. Buradaki ilk trabzanımı bulup, bakın ilk trabzanım, yani şu örmüş olduğum, onun tepesine batıyorum ve içinden bu ilmeğimi çıkartıyorum. İçinden geçirdikten sonra tığın üstüne ipimi alıyorum. Buraya gelip kafesin içine örmem gereken ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra tığdan çıkıp buradaki ikinci trabzanın tepesine batıp ilmeğimi çıkartıyorum. Tığın üstüne ipimi alıp burada trabzanın üstüne örmem gereken ikili trabzanımı örüyorum. Tığdan çıkıyorum. Karşısında tam olarak denk gelen 3. trabzanın tepesine batıp ilmeğimi içinden geçiriyorum. İçine batıyorum. İkili trabzanı ördüm. Karşısında yine denk gelen trabzanın içinden geçirdim. İşte bu mantıkla ilmek belirleyicime taktığım noktaya kadar birleşmeye devam edeceğim. Böylelikle önü ya da işte arkaya gelen kısmı birleştiriyor olacağız. Buraya kadar devam edelim. İlmek belirleyicimi taktığım yere kadar burada birleştirmeyi gerçekleştirdim. Şimdi burada bunu çıkartıyorum. Diğer kısma kadar bunu öreceğim ama şimdi tabii ki şöyle bir durum var bu tarafta. Normalde ben bu yerleri, kısımları ayırırken kafes sayarak ayırmıştım. Şimdi burada nasıl yaptığımı göstereceğim size. Çünkü o kafese kadar örmem gerekiyor. Hemen geliyorum, bakınız. Şimdi buradan ayırırken 1, 2, 3, 4, 5 diye kafesleri, yani şuradaki kafesleri sayarak ilerledim ve 25. kafesin bitimine bunu taktım. Şimdi aynı şekilde burada da yapacağım ki diğer tarafta dipten başladığım için noktaya kadar rahatlıkla geldim ama şimdi buradan karşısındaki tam doğru yerde bitip birleşmem gerekiyor. 25 kafesimi sayıyorum burada da. Şu bakın zaten kafesler üstte. 2, 4, 6, 8, 10. Karşılıklı şimdi bu 25. kafesin olduğu kısımda, yani şunları baz alarak sayıyorum. Oraya geldiğimde de tekrardan birleşmeye başlayacağım. Ama oraya kadar artık şu anda yaka boşluğumu ördüğüm için herhangi bir noktaya batmıyorum. Ve kafesin içi, trabzanın tepesi olmak üzere ikili trabzanlarımı örüyorum. Bir de burada şunu da belirtmem gerekir ki mesela önü daha açık, arkayı daha kapalı ya da sırt dekoltesi verip önü biraz daha kapalı yapabilirsiniz. İki tarafı eşit yapmak zorunda da değilsiniz. Yani buradaki boşluğu ayarlarken aslında tamamen kendi zevkinizle de bunu uygulayabilirsiniz. Bunu da belirtmek isterim. Buraya kadar bakın ayırdığımız yere kadar geldim. Şimdi her ikisinde de aynı tam olarak aynı noktada ayırdım. Bunun tepesine, şu ayırdığım noktadaki yerin tepesine batıp ikili trabzanımı örerken artık bunu buradan çıkartıyorum. Ve diğer taraftaki batmış olduğum, buradan tığdan da çıkıyorum. Diğer tarafta batmış olduğum trabzanın, ayırmış olduğum daha doğrusu, içine batıp buradan da ilmeğimi geçirip birleşme işlemine başlıyorum. Şimdi bunu da buradan çıkartayım.
Bu arada bu tarz bir birleştirme yapmayıp bu iki parçayı ördükten sonra birleştirmeye karar verdiğiniz noktalardan tutturup bu şekilde birleştirmek yerine de dikiş de yapabilir. İki parçayı birbirine denk getirip dikebilirsiniz rahatlıkla. Bunu da söylemek isterim. Şimdi ben yine aynı göstermiş olduğum teknikle ilmeklerimi karşı tarafın trabzanının içinden geçirerek bu tarafı da aşağıya kadar birleştiriyorum. İki parçayı birbirine birleştirmiş olduk. Şimdi sıra artık bunu katlayıp yanlardan birleştirip formunu vermekte. Ancak burada eklemem gereken bir şey var ki ben biraz daha kısa bir crop bir bluz örüyorum. Çoğu hanımefendinin daha uzunu tercih ettiğini biliyorum. Bunun için de yapmanız gereken tek bir şey var, tek bir fark var. Bir tane motifi daha fazla örmek. 5 yerine 6 motif örmek gibi. Bu 6 yerine 7 de olabilir. Tunik örmek isteyeceğim ben diyenler 8, 9 istedikleri kadar motif sayısını arttırıp modelin boyunu uzatabilirler. Hatta aynı bu tekniği kullanarak ki ip çok uygun bunun içinde bikini mayo üstüne uzun bir tunik parayo örebilirler. Bunu da belirtmek isterim. Şimdi ben bunu tam böyle orta noktasından alıp katlıyorum önüme. Şu şekilde ve bu kısmın yanlarından her ikisinin de yanlarından birleştirip hem kol evini oluşturacağım hem de formu vermiş olacağım. Ben bir tarafı bitireyim, geleyim onun üstünde hem nasıl olduğunu gösterirken diğerini de beraberce örelim. Bir tarafı yandan birleştirdim, kolunu da şekillendirdim. Şimdi sıra burayı birlikte yapmakta. Bunun için ilk olarak kol evini oluşturacağımız yeri tespit etmem gerekiyor. Eğer dikiş yaparak ilerleyecekseniz zaten hani bu sizin için çok kolay olacaktır. Ama ben bir sıra daha trabzan geçerken birleştirmek istiyorum. Bakın burada da gördüğünüz gibi bir sıra daha trabzanı geçerken birleştirdim. Bunun için de kendime bir yer tespit ettim. Yer tespitini nasıl yaptım? Şimdi kol evini oluşturacağım. Motifimi önüme aldım. Bu motifin son sırası yani üçlü gruplarla örülen şu son sırayı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane üçlü grubu var. Köşeleri saymazsam şayet. Bunun 1, 2, 3, dördüncüsünü buldum. Ve hemen onun dördüncüsünün aşağıda yani bu etek ucundan gelen kısmının şu trabzanın tepesinden ilerledim. Hop ona denk gelen direkt bakın trabzanın tepesine yer belirleyicimi koydum. Bu taraftan ilk benim kol evimin noktası, başlayacağım noktası oldu. Diğer tarafı da aynı şekilde ne yaptım yine? Etek ucundan gelen 1, 2, 3, 4'ü buldum. Bunun da hemen ilk bacağının üstünden çıkıp oraya belirleyicimi taktım. Ondan sonra ise yapacağım işlem belli. Önüme başlayacağım noktayı alıyorum ve trabzanımı örmeye başlıyorum buradan. Ta ki nereye kadar? Şöylecene geliyorum. Burada bu belirlediğim yerde hiçbir işlem yapmadan üstüne örerek geçiyorum. Dönüyorum ve buraya geldikten sonra artık ikisini birbirine tutturup karşılıklı birleştiriyorum. Şimdi beraber yaparken daha iyi anlayacağız. Bunun için hemen ilk olarak ilmeğimi çıkartıp ilk trabzanın tepesine batayım. Ve her bir trabzanın üstüne ikili bir trabzan örmeye başlayalım. Ta ki dediğim gibi arka tarafta belirlediğim noktaya kadar hiç farklı bir şey yok. İkili trabzanları örelim. Buradan başlayarak şimdi bunu geçtim biliyorsunuz. Şuradakinin üstünü örerek geçtim. Buraya geldim. Şimdi artık buraya geldiğimde bu tam şu noktaya, ayırdığım noktaya yani batıp
bir ikili trabzan örüp tığımdan çıkıyorum ve karşıda işaretlemiş olduğum trabzanın tepesini bakın. Bunu işaretlemiştim. Bunun tepesinden yukarıya doğru çıkıp batıyorum ve bu ilmeği içinden geçirip artık karşılıklı birleşmeye başlıyorum. Çıktım. Sıradaki karşısına denk gelen trabzan. Hemen yanına bir tane ikili trabzan. Göstermiş olduğum teknikle ön ve arkada kullandığımız birleştirme tekniğini yan taraflara da uygulayalım. Çıktım. Aşağıya kadar bu şekilde devam ediyorum. Sona doğru yaklaştığımda birlikte bitirelim istedim. Şimdi burada hemen sıradaki trabzana yine batıyorum. Ve tığımdan çıkıp hemen karşısındaki denk gelen trabzanı buluyorum. İçinden geçiriyorum. Son 2 trabzanımız kaldı. Buradan batarken de ona göre zaten sayıları doğru işaretledikse hiçbir sıkıntı olmadan böyle gayet denk gelerek finallemiş oluruz. Son trabzanın da tepesine batıp ilmeğimi geçirdikten sonra bu tarafında yanına birleştirmiş oldum. Şöyle bir zincir çekeyim. Burada ipi koparmayacağım çünkü eteğine hemen dönmeye başlayacağım. Şöyle önüme yatırayım. Bakın bu yanı eteğine başlamadan evvel kolunun lastiğini de örelim. Onun için hemen burada ipimi kesiyorum. Sonra dönüşte birlikte başlarız eteğe. Çünkü 2 sıra kolun etrafına lastik geçeceğim. Hemen kolun alt kısmından gelen trabzanlara batıyorum. İlmeğimi çıkarttıktan sonra bakın şuradaki kolun alt kısmı şu trabzana batıyorum. Yalancı trabzanımı üstüne örüyorum. Daha sonra hemen buradaki trabzana atlıyorum. Buna da örüyorum. Ve her bir trabzanın tepesine bir trabzan örerek başladığım noktaya geliyorum. Yani bunu dolaşıp buraya kadar geleceğim. Trabzanlı sıranın sonuna geldiğimde şimdi bakın bu ilk örmüş olduğum trabzanın yanına da bir tane burayı örüp sonuncu trabzanı onun tepesine batarak hemen üstüne kaydırarak geliyorum. Daha sonra bir zincir çekip yükselip etrafında döndürdükten sonra yalancı trabzanımı örüyorum ve artık lastik örümüne başladığım için trabzanları sırasıyla önce öne alarak sonra arkaya alarak örmeye başlıyorum. Önce öne, sonra arkaya. Bu sırayı da bu şekilde ördükten sonra kolun da çevresini tamamlamış olacağım ve artık etek ucuna geçebileceğiz. Bunun sonuna kadar geleyim. Buraya geldiğimde tamamlamış olacağım. Kollarla birlikte yanında birleştirdik. Kol evi oluşmuş oldu. Şimdi burada tekrardan ısrarla söylemek istiyorum ki sizler mutlaka bir motif ya da 2 motif uzun çalışabilirsiniz. Nasıl? Mesela biz 5 yapmıştık. 6 ya da 7 yapabilirsiniz. Daha böyle uygun olacaktır diye tahmin ediyorum. Şöyle hani nasıl söyleyeyim? Kalça ortası gibi falan. Bu biraz kısa. Hani çoğunluğun tercih etmeyeceği bir boy. Ben biraz daha çabuk bitirebilmek adına bir de kısa da kullanmayı sevdiğim için böyle çalışıyorum. Şimdi hemen etek ucuna geçelim. Bluzun etek kısmına da lastik uygulayacağız. Bunun için hemen kol altına gelen kısımdan ilk sırasında trabzanımı örmeye başlıyorum. Şöyle göstermek isterim ki normalde trabzanın denk geldiği noktaya trabzanımı örüyorum. İkili trabzanımı. Şuradaki boşluğa
geldiğimde ise, yani burada da trabzan aralarına 2 tane ikili trabzan örüyorum. Yeniden buradaki trabzana 2 tane ikili trabzan. Şuradaki geçişe de bir tane örüp geçiyorum. Yani aslında birazcık da gidişatın hani düzgün olması gibi. Ona göre de ilerliyorum. Buraya da 2 tane. Sonra tekrar buraya geldim. Yine 2 tane. Yani trabzanların hep boşluklarına 2 tane ikili trabzan örüyorum. Başladığım noktaya kadar bu trabzanlarla devam edeceğim. Şu geçişlerdeki boşluklar çok kalmasın diye o bazılarına batıp yine ikili trabzanımı örüyorum. Buraya geldim. Anlaşılmıştır diye tahmin ediyorum. Şimdi burayı geçeceğim. Buralarda da trabzanların üstüne bir ikili trabzan öreceğim. Şuradaki geçişi de birlikte yaparız. Tam olarak bu kısma geldim. Şimdi buradaki geçişte de yine aynı şekilde yapacağım. Şuradaki köşe boşluğunun içine bir tane trabzan örüp geçmek istiyorum. Çünkü orası çok boş kalmasın diye. Buraya geldiğimde de trabzanların içine yine bir tane trabzan, 2 tane trabzan örüyorum şu boşluklara. Buradaki kafes boşluğuna da aynı şekilde 2 tane trabzanımı örüyorum. Buraya geldim. Yine aynı şekilde bütün ilk çevremi bu trabzanlarla başladığım noktaya kadar devam edeceğim. Trabzanın ilk sırasını tamamladık. Şimdi burada hemen ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine kaydırarak geliyorum. Daha sonra bir zincir çekip yukarı çıkıp etrafında döndürüp arkasından da geçirip yalancı trabzanımı ördükten sonra alttaki trabzanları lastik örümüne başlayacağım için sırasıyla önce öne, sonra arkaya alarak örmeye başlıyorum. İşte bu şekilde lastik örümünü kolda 2 sıra yapmıştım ama bedende çok daha uzun yapmayı planlıyorum. Çünkü benim tahminimden bir tık daha kısa kaldı. Uzatmam gerekiyor. Siz de üstünüzde duruş şekline göre, kendi beğeninize göre lastik sıranızın uzunluğunu ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde önden ve arkadan alarak öreceğiz. Buraya geldiğimizde ise artık bitirdiğimizde bunun üstüne kaydırarak çıkıp artık öndekini önden, arkadakini arkadan örerek bluzun lastik örümünü de tamamlayacağız. Evet efendim, 6 sıra olarak lastiği de ördükten sonra bluzumuzu bitirmiş oldum. Benim çok içime sinen, çok severek kullanacağım bir bluz oldu. Bunu belirtmek isterim. Dediğim gibi böyle 40-42 bedene kadar hatta olur. Onu da belirteyim. Şöyle söyleyeyim ki eni 53 santim ama ipin cinsi gereği çok fazla açılıyor. Bunu belirtmek isterim. Boyuna gelecek olursam da eğer 45 santimde boyu. Büyütmek isteyenler için tekrarlamak gerekirse motiflerin sıra sayısını ben 8 yaptımsa arttırabileceğiniz gibi, ki bence motifin sırasını değil buradaki ördüğümüz sıraları arttırın. Atıyorum 9 sıra ördümse 10, 11, 12 gibi arttırabilirsiniz. Yanlardan aynı şekilde genişletmeyi yapabilirsiniz. Çok rahatlıkla bedeni büyütebilirsiniz. Boyunu ise size tavsiyem mutlaka, yani şöyle diyeyim, crop kullanmayı sevmiyorsanız motifleri ben 5 motifle yaptım biliyorsunuz. En az 6 motifle yapmanızı öneririm bu arada. Umarım hoşunuza gitmiştir. Soft cake ipimden artan bu renkte bir hırka yapmıştım, pembeli olan. Artmıştı. İpimi değerlendirmek istedim ama ipin yetmeyeceğini anlayınca gri tonlarının, içinde bulunan gri tonlarına yakın bu ipteki
renk elimde vardı, onu ekledim. Toplamda 220 gram civarı ip gitmiş. Bunu da belirtmek isterim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Belki canınızı sıkıyor olabilir ama sizden hala abone değilse abone olmanızı rica ediyorum. Bu benim için çünkü çok önemli ve kıymetli. Yorum ve beğenileriniz de aynı şekilde. Eleştirilerinize de her zaman açığım. Sizlerden beğendinizse tabii ki bir kalbinizi rica ediyorum. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.